Peki kabir nerede? Hadi gelin şu define haritasına bakalım. Şurada ne yazıyor? Şehitlik yazıyor, türbe yazıyor. Girilemedi, açılacak bölüm yazıyor. Bunu kim yazmış buraya? Bu gördüğünüz plan şemasını çizen sanat tarihçimiz yazmış. Girilemedi, şehitlik, türbe. Burada kim yatıyor? Bir kere bu külliyenin banisi Artuk Aslan yatıyor. Neresi orası? Tam arkanızda. Mardin'deyiz. Artuklu Devleti'nin en önemli başkentindeyiz. Ve tabii Mardin deyince Artuklular denince onların muhteşem taş eserleri akla gelir. Mardin'deki Zinciriye, Kasımiye, Hatuniye ve şu an içinde bulunduğumuz Şehidiye Medresesi. Her ne kadar birçok değişiklik söz konusu olmuşsa da şu anki haliyle bile bizi heyecanlandırmaya devam eden muhteşem bir eser Şehidiye. Ve bu eserin banisi Artuk Arslan. Ben size olayı şöyle anlatayım isterseniz. Yıllardır Kudüs'e giden bir insanım. Ve Kudüs'e gidip oralarda yapmış olduğum videoları, belgeselleri, paylaşımları sizler yıllardır izlemektesiniz. Ve Kudüs'e giden ben hangi grupla oraya gidiyorsam Kudüs'te adını andığım tarihten Anadolu'dan bir liderimiz de Artuk Arslan. Neden Kudüs'te ondan bahsediyorum? Mescid-i Aksa avlusuna girdiğiniz zaman Mescid-i Aksa Kıble Camii'nin hemen sağ tarafında Emir Eftal'in yaptırdığı bir medrese vardır. Sultan Abdülaziz'in tamir ettirdiği, günümüzde Kudüs Müzesi olarak kullanılan. İçine girdiğinizde Emevilerden Abbasilere, Fatimilerden Eyyubilere, Memlüklere, Osmanlılara, yani Mescid-i Aksa'ya yadigar edilmiş, hediye edilmiş bir sürü eser orada sergilenmektedir. İşte bunların içerisinde gümüş işleme muhteşem bir kandil cam ekranın arkasından bizlere göz kırpar. Merak eder, hayran kalır, yanına gider ve üzerindeki etiketi okuruz. Artuk Arslan'ı okuruz. Halil Ulu Camii'nden getirildiğini okuruz. Bu Artuklu hükümdarının bu gümüş işlemeli kandili Mardin'de yaptırdığını öğreniriz. Mardin'de yaptırıyor. Halil, yani Kudüs yakınlarında Hazreti İbrahim'in kabrinin bulunduğu, zamanında tarlasının olduğu yere sonradan yapılan Halilurrahman Camii içindeki türbesine hediye ediyor. Yüzyıllarca orada kalıyor. Yüzyıllar sonra, günümüzden 20 sene evvel, ya bu çok kıymetli tarihi bir eser, bunun başına bir şey gelir diye alıyorlar, Mescid-i Aksa Müzesi'nde koruma altına alıyorlar. Yani hani birileri kalkıyor ya, yok Kudüs onun mu, bunun mu, şunun mu? Kudüs'e gittiğiniz zaman Nurettin Zengin'in minberlerini, Salahaddin Eyyubi'nin kitabelerini, Memlüklerin dört bir yandaki eserlerini, Osmanlı'nın vakıflarını ve Artukluların kandillerini gördüğünüz zaman, ha bir dakika, Kudüs galiba bize anlatıldığı gibi değil. Galiba bizden çok eseri, çok izi varmış. Bizim orada çok ciddi mühürlerimiz varmış demek durumunda kalıyorsunuz. İşte Kudüs'te hediye ettiği kandilin şahsında konuştuğumuz Artuk Aslan, bu görmüş olduğunuz muhteşem medreseyi zamanında buraya konduran kişi. Artuk Aslan ne zaman yaşadı? 1201-1237 yılları arasında tam 36 sene boyunca Artuklu Devleti'nin hükümdarlığını yaptı. Ki Artuk Bey, Necmettin İlgazi, Hüsamettin Timurtaş, Necmettin Alpi, Kudbettin İlgazi, ondan sonra Yavlak Aslan ve ondan sonra gelen hükümdar Artuk Aslan'dı. Bu hükümdar sanata, ilime, bilime çok ehemmiyet gösteren biriydi. Sadece bu muhteşem Şehidiye Külliyesi'ni yaptırmadı. Aynı zamanda Mardin Kızıltepe, bugünkü adı Kızıltepe, eski adı Dunaysır, Osmanlı'daki adı Koçhisar. Oraya dev bir ulu cami yaptırdı. Kızıltepe, Dunaysır Ulu Cami. Bir gidin görün. Dudaklarınız uçuklar. Hayran olursunuz. Gözleriniz kamaşır. İşte o eseri yaptıran, hatta Mardin Kızıltepe yakınlarında Harezm diye bir köy var. Bugün köy. O gün önemli bir ilim merkezi. Oraya da bir medrese yaptırıyor. İşte o Artuk Aslan'ın vefatında kabri de burada yapılıyor. Yani cenazesi buraya getiriliyor, buraya defnediliyor. Bugün Mardin'e gelin. Şehdiye Medresesi'ne uğrayın. Ve
medresenin A'dan Z'ye dört bir yanını gezin. Özel arayın. Artuk Aslan'ın mezarını bulamayacaksınız. Onun mezarını gösterecek, içeri sizi alacak ne bir kapı ne de seyredecek bir pencere göremeyeceksiniz. Çünkü onun torunları olan bizler, onun bu muhteşem eserini tepe tepe asırlardır kullanırken onun mezarını yok etmeyi de bilmişiz. Yok etme derken şükürler olsun ayakta ama gizli bir duvarın arkasında o mezarı görmeye, yerini öğrenmeye ve varlığından haberdar olup birer Fatiha okumaya var mısınız? Devamında da o türbenin duvarına bir kapı ve pencere açmaya, sonra içine girip sandukasının başında onu o şekilde ziyaret etmeye. Şimdi sizinle bunu yapacağız. Tabii öncesinde klasik Artuklu medreselerin avlusundaki bakın havuzlu şadırvanı, muhteşem şadırvanları görelim. Eyvanı görüyorsunuz. İçerisinde taş oluklardan buraya doğru akan muhteşem bir su sistemi görüyorsunuz. Şöyle başımızı kaldırıp oraya doğru gittiğimiz zaman orada enteresan eklektik bir minare görüyoruz. Bu gördüğünüz minare 1916 yılında buraya inşa edildi. Yani Birinci Dünya Savaşı başlamıştı 1914'te. Osmanlı savaştaydı. Şehidiye'nin minaresi yıkılmıştı. Hatta o gün bu bölgede bulunan bir Ermeni mimar bu konuda istihdam edildi, vazifelendirildi. Eklektik yani farklı sanat üsluplarını kullanarak buraya böyle harikulade bir minarede kondurulmuş oldu. Bu gördüğünüz yapının içerisinde 100 civarında öğrenci odası var. Çift katlı öğrenci odaları var, arkada koridor var, arkada yine öğrenci odaları var. Bu gördüğünüz yerde öğrencilerin hocalara ders gördüğü birimler var. Ama ana dershane binası neresi? Caminin içerisi. Hadi görelim. Evet. İçeride insanlar namaz kılıyorlar. Çok rahatsız etmek istemiyorum. Sadece yapıyı göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz yapı normalde bir cami değil mi? Hani dışarıdan geldik cami. Cami aynı zamanda bir medrese. Yani günde 5 vakit insanlar, öğrenciler hocalarıyla burada 5 vakit namazın haricinde halka dersleri oluşturuyor ve derslerini burada işliyorlar idi. Peki kabir nerede? Hadi gelin şu define haritasına bakalım. Define haritası tabirini bilerek kullandım. Benim için en kıymetli define atalarımın kabirleridir. Atalarımın mezarlarıdır. Bu muhteşem eserleri ortaya koyan büyüklerimin izini sürmek ve o izler neticesinde onların o kıymetli merkatlarını bulmaktır. Şimdi bakın biz ne yaptık? Yan taraftan merdivenden içeri girdik. Buradan avluya çıktık. Havuzu görüyor musunuz? Bakın havuz burada. Size bahsetmiş olduğum o eyvanlı şadırvan burada. Su buradan akıyor ve bu şekilde havuza doğru geliyor. Az önce ben ne yaptım? Şuradan şöyle geldim. Siz beni gördünüz. Kameramanım buradaydı. Şurada bir uzun uzun anlattım. Sonra bunları gösterdim. Öğrenci odalarından bahsettim. Hatırladınız mı? Bakın dedim çift taraflı öğrenci odaları var. Çift kat burası. Arkada bir koridor var. Koridor arkasında yine öğrenci odaları var dedim. Ve burada ne var? Burada bir kadınlar mescidi var. Sonra biz ne yaptık? Buradan böyle yürüdük. Şu kapıdan caminin içine girdik. Şu an ben neredeyim? Şu an ben tam buradayım. Caminin içinde burada. Bakın 2 tane nef var. Şu görmüş olduğunuz nefler. Ve bu tarafa doğru geliyoruz. Şurada ne yazıyor? Şehitlik yazıyor. Türbe yazıyor. Girilemedi. Açılacak bölüm yazıyor. Bunu kim yazmış buraya? Bu gördüğünüz plan şemasını çizen sanat tarihçimiz yazmış. Girilemedi. Şehitlik türbe. Burada kim yatıyor? Bir kere bu külliyenin banisi Artuk Aslan yatıyor. Neresi orası? Tam arkanızda. Günümüzde burası hanımların namaz kıldığı bir mescit olarak değerlendiriliyor. Plan şemasına baktığımız zaman orada türbe girilemedi. Hani gelen sanat tarihçinin vazifesi burayı çizmekmiş plan şemasına. Ama giremediği yeri de göstermiş. Yukarıya çıktığınız zaman yukarıdan giremediğimiz sırlanmış, tamamen kapatılmış olan bu odayı yukarıdan görüyoruz. Yukarıdan gördüğü için enli boyunu ölçülerini plan şemasına koymuş. Ama şu duvarın arkasında şehitlik
Yani meşhet var, ziyaretgah var. Artuklarda böyle bir adet vardır. Artuklarda mesela az yukarıda Hüsamettin Timurtaş Bey'in Hüsamiye Medresesi var. Medresenin içinde bir tane şehitlik var. Orada 3 tane Artuklu hükümdarının kabri var. Bir tanesi Hüsamettin Timurtaş Bey'in babası, Artuklu, Mardin Artuklu Devleti'nin kurucusu Necmettin İlgazi. Artuk Arslan, Kudüs'te izler bırakan, Mardin Kızıltepe Ulu Camii'yi yaptıran, Harezm köyündeki medreseleri yaptıran bu büyük adam tutmuş buraya böyle bir eser vermiş. Herkes eserin içinde yatmak ister. Eserine gelenlerden dua almak ister. Ya kıble tarafında olur kabir, şehitlik ya da işte meşhet ya da onun yan tarafında olur. Bu gördüğümüz duvarın arkası onun kabrinin, türbesinin bulunduğu yer. Biz onların torunları mıyız? Torunlarıyız. Artukları atalarımız olarak biliyor muyuz? Seviyor muyuz? Biliyoruz. Artuklu, Mardin'de kurulan üniversitemize Artukların adını vermişiz. O zaman bize düşen vazife nedir? Buraya yetkililerimiz gelecekler. Planları, programları hazırlanacak. Şu tahtalar sökülecek ve burada bir yerden içeri girilecek. Arkası yoklanacak ve nihayetinde buradan bir kapı açılacak. Birkaç pencere konulacak. Hacet dua penceresi. İçerideki sandukalar, kabirler, mezarlar tespit edilecek. Eğer yoksa üzerlerine sandukalar konulacak, varsa tamir edilecek, bakımı yapılacak. İnsanlar içeri girip kabirlerin başına Kur'an okuyacak, dua edecek ve bu insanların istediği şeyi torunları olarak bizler yerine getirmiş olacağız. Siz öldüğünüzde böyle bir sırlı duvarın arkasını sizi kapatsınlar, unutsunlar ister misiniz? Bakın gelin, isterseniz bir sosyal deney yapalım. Bir gün sabah şu medresenin kapısında duralım. Önünden geçen ya da avluya giren en az bir günde birkaç bin kişi giriyor en az. Mikrofon tutup soralım. Mardinlere soralım. Bu medreseyi kim yaptırmış diye soralım. 1000 kişiye. 1000 kişiden kaç tanesi Artuk Aslan adını söyleyecek Allah aşkına? Mezarın yerini soralım. Bir kişi bilecek mi? Artuk Aslan sizce bundan memnun mu? Bence memnun değil. Ben Artuk Aslan olsam çok rahatsız olurdum. Olmaz olsun böyle torunlar derdim. Herhalde siz de aynısını yapardınız. O zaman bize düşen Mardin'deki yetkililerimiz olarak buraya sahip çıkmak. Bildiğim kadarıyla burasına vakıflar bakıyor. Artuk Aslan burayı ne için yaptırdı o medrese odalarını? Çocuklar eğitim görsün diye. Burası kütüphane olabilir, kültür merkezi olabilir, camili bir ilim irfan yuvası olabilir, Kur'an kursu olabilir. Ama alakasız insanların dükkanı, deposu olamaz. Bunu yapmak bize yakışmaz. Artuk Arslan'ın Kudüs'te bile izlerini sürdüğümüz bu büyük adamın ruhunu şad etmek ve saklı gizli türbesini ortaya çıkarmak için lütfen daha fazla beklemeyelim.